Bunu gerçekten tek başıma yapmamalıydım. Oyunu sever misin? Hayır, yakalamacam. Ortada sıçan veya hayali arkadaşınla oynadığın saklambaç oyunlarından bahsetmiyorum. Temeli 1972'ye dayanan Pong ile beraber 40 yıldır binlerce farklı eseriyle çığ gibi büyüyüp bütün rakip piyasaların kafasına sıkmış oyundan bahsediyorum. Video oyunu. Seviyor musun? Tamam, boşver. Ben seviyorum. Daha 1 yaşındayken çimene dokunmamaya başlamış ve 20 yıl içinde binlerce oyun deneyimleyen orta kilolarda bir insanım. Çünkü oyunlar güzeldir. Film ve diziler yerine sizi gerçekten atmosfere sokabilecek ve eğer sadece LoL oynamıyorsanız size büyük şeyler katabilecek devasa bir potansiyeldir. Hatta kanalında oyun videosu çekebilmek için okulu bırakmış 17 yaşındaki bu çocuğa soralım. Oyunlar güzel. Ve 20 yılın ardından hala oyunları seviyorum. Kasmış orası. Ve yeni çıkacak oyunları oynamaya sabırsızlanıyorum. Bir dakika, kaç param var? O oyun oynamayı... Oynayamıyorum. Sanırım oyun oynamak için sadece 2 yolum var. Tamam, bilgisayarımı trojan istemiyorum. Evet, ne yapacağımı gram bilmiyorum. Hayatımda daha önce video dışında hiçbir şey üretmedim ama tükettim. Yüzlerce film, dizi, kitap, müzik ve oyun. Ve hepsinin ortak bir başlama noktası var. Sanırım bu en kolay kısım. Çünkü 4 yıl önce tam da işime yarayacak bir video serisi hazırladım. Olay şuydu. Dünyada kalan son insan olduğunu fark eden sen, sonda çıkan 2 videodan birini seçerek 10 farklı sondan birini oluşuyordun. Evet, Stanley Parable çakması. Temel hazır. Dünyadaki son insanı oynadığımız birinci şahıs interaktif oyun. Tamam, nasıl yapacağım? Tema belirleyin. Yaptım. Araştırma yapın. Tamam, yaptım. Oyunu planlayın. Tamam. 3. maddeyi koymadım mı? 1 2 Dönüp baktın, şimdi gülümsüyorsun. Tamam, sıra motoru bulmakta. Derin araştırmalarım sonucu potansiyel 2 motor buldum. Unity ve Unreal. Ve hangisini seçeceğimle alakalı 50 farklı makale okumak yerine kolay yoldan gidelim. Tamam, Unreal. Birazcık baktım ve Unreal'la oyun yapanlar gerçekten inanılmaz işler çıkartmış. Sanırım her şey müthiş olur. Nasıl oynuyoruz lan? Tamam, oynayabilmek için yeni bir karakter yaratmam gerekiyormuş. Evet, bu artık biziz. Ama fasulyemiz halen felçli. Hareketi sağlamam gerek. Araştırmam bitti ve Blueprint adındaki görsel kodlama derim. Her şeyin anahtarı. Mantığı basit. Kutu var. Bir kutu daha var. Bağlıyorsun. Oyun bitti. Mesela oyun başladı kutusu. Müzik çala bağlandı. Rus bir çocuk da eklersek. Olayı kaptın mı? Tamam, gereken her şeyi izledim. Zıplamak için event oluştur ve zıplamaya bağla. Yürüme için event, karakterin yön vektörü, harekete bağla. Eğilme event, karakterin dünya konumu ve kapsülün yarı boyut referansının matematiğini yere bakan bir line trace ile uzaklığa bağla ve yürüme, koşma için karakter artık felç değil. Sanırım sıra etrafı yapmakta. Çünkü bomboş. Küp koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda küre, konim, silindir ve şekiller 3 eksenden tutularak büyüyor. 10.000 TL'lik İstanbul kiralık evim yapmam için bu yeterli. Hazır. Ve işte yeni evim. Ne? Sanırım ışık lazım. Artık odamızı düzebiliriz. Eşyalar küp olmayacağı için Sketchfab adına bir bedava model sitesi buldum. Ve içinde gereken her şey var. Mobilya, bina, ağaç, tofaş, Recep Tayyip Erdoğan. Bu sitede niye her şey var? Tamam, odayı modelledim. Yatak, dolap, çekmece ve eşyalara tekstür eklemeyi öğrendim. Ama halen bu odaya kızatamam. Detaylandırdım. Birkaç pet şişe modelim, yeni dolap, bilgisayar setup'ım, tahta zemin ve duvar. Ve hava için cam. Artık Sketchfab'dan kız modeli indirip buraya koyabilirim. Önümüzdeki birkaç gün salon ve banyo tasarladım ve gerçek asgari ücretle çalışan Türk evini elde ettim. Kapıdan çıkınca boyda düşmememiz için 9 daireli bir apartman tasarladım ve merdiven modelini hiçbir yerde bulamadığım için ben modelledim. Bu merdiven benim eserim. Ev ve apart bittim. Ama dünyadaki son insan olacaksak bir dünya olmalı. Bu bayağı zor olacak. Boş dünya atmosferini vermek için yüksek bina ve boş araba modelim ana odağımız olacak. Ev çıkışına küçük bir sokak yapıp ana yola bağladıktan sonra AK Parti ruhuyla yol yaptım. Milletimiz için. Ve şehri dolduracak bütün modelleri indirip Blender renderından geçirmek gerçekten çok zamanımı aldı. Selam. Yayın dışında birazcık maden yaptım ve şehri tamamen doldurdum. Ara sokaklar, bir tane park, yol işaretlerim, gökdelenler, onlarca farklı bina modelleri. Bu konsepti sanırım aykırı. Ve 6 farklı gidiş yolu tasarladım. Ama görünmez duvar var. Açık dünya oynayamam. Kapalı dünya bizim kaderimiz. Ve içinde tek yapabildiğimiz sığır bir şekilde bomboş dolaşmak. Artık hikayeyi yapmam lazım. Olaya Bob'un son insan olmadan önceki haliyle başlamak. En mantıklı atış. Ve insanlar kendini Bob'a yakın hissetmeli. Yani yıkık olmalı. Giriş için 6 farklı sahne yaptım. Uyanma, işeme, otobüs, çalışma, televizyon, uyuma. Ve hepsinde yalnızız. Her gün aynı, monoton, sıkıcı hayatı yaşayan Bob bir sabah alarm sesini duymaz. Kestik. 10 saatin ardından giriş hikayesini bitirdim. Artık kontrol karakterdi. Ama kontrol edecek bir şey yok. Sıra oynanışı kodlamakta.
E ile etkileşim için karakterin baktığı yöne ışın atarak nesneleri kontrol eden bir kod yazdım. Ve eve etkileşime geçebileceğimiz birçok farklı etkinlik kodladım. Bilgisayar bile koydum. Ördekleri seviyorum. Evet, Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için anlatıcı yerinde Bob konuşacak. Batarya ölmüş. Oyunu büyütmeye devam. Gerçekten yoruldum. Yaklaşık 10 gündür oyuna derinlik sağlamak için farklı gidiş yollarım, her zemine özel ses, integer değişkeniyle her ortama girdiğimizde farklı seslendirmeler Evet, bir numaralar. Hayır, tamam, çok karanlık. Ya da hayır, tamam hadi. Tamam, hayır. ve etkileşime geçebileceğimiz bir sürü şey ekledim. Apartmandaki her daireye özel bir olay bile koydum. Bakar mısınız? Ve sakın bu kapıya çok fazla tıklamayın. Şehre ise girilebilen evler ve birçok easter egg koyup oynanışı çeşitlendirdim. Çok az zaman kaldı ve halen büyük bir eksiğimiz var. Seçimler. Hayır, 2023 değil. Bu eksiği doldurmak yıllarımı alabileceği için şimdilik oyunun sonunu etkilemeyen seçim ekranları yeterli. Ama halen neden son insan olduğumuzu bilmiyoruz. Ve sadece 10 günüm var. Işık hızına geçip hikaye için bir şehir merkezi tasarladım. Sokakta kimseyi göremediği için Bob'un şehir merkezine gelmesi ve yine koca bir hiç görmesi lazım. Oradan da yazdığım skripte göre alışveriş merkezine ve kamera odasına ihtiyacımız var. Çünkü Bob diyor ki Tüm gecenin kamera kayıtlarını elde edersem sanırım neler olduğunu anlayabilirim. ve ekler. Evet, 26 saattir uyumuyorum. 3 gün boyunca alışveriş merkezi ve kamera odasını inşa edip küçük bir bulmaca hazırladım. Ve kamera kayıtlarında oyun bitiyor. Ama halen çok kısa. Teneffüste başlasan zil çaldığında kreditlerdesin. Daha çok şey eklemem lazım. Ve YouTube videomdaki köpekten kaçmaya çalıştığımız sekans, aradığımız şey. O zamanlar küçüktüm. Tamam. Şehir merkezinde bir köpek ve sadece oynamak istiyor. Bu oynanışı biraz arttırır. Model ve animasyonları indirdikten sonra köpeğin koşmasını tetiklemek için et. Köpeğe değince ölmemiz için ise hitbox koyup farklı bir kamerada jumpscare ayarladım. Ve ilginçtir ki önümüzde kocaman bir parkur varmış. Hikaye tamamen bittim. Ev, apartman, mahalle, şehir merkezi, AVM ve kamera odası. Ama son gün patlamamak için oyunu Exe'ye dönüştürüp çalışıp çalışmadığına şimdiden bakmam gerek. Ekran kartı nasıl yetersiz? Nasıl yetersiz? Lan ne oluyor? Bilgisayarım yetersiz. Bunu acilen düzeltmem lazım. Bilgisayar lazım. Ali adında biri buldum ve bana oyunu çalıştırmam için kasa toplayacak. Bütün parçaları dikkatlice seçmeliyiz. Bilgisayara güç için Asus Tor modeli işimizi görür. Depolamayı Kingston 1 TB M.2 SSD halleder. RAM için G-Skill'den 64 GB Trident Z5. İşlemci ise Intel Core i9 13900K. Ve huzur içinde çalışması için Rockstrix Celsius 2.0 soğutmam. Tüm parçaları birleştirmek için de Rockstrix Z790F anakart. Ve oyunu bitirebilmek için en önemli parça 4080. Yaklaşık 5 kilo olup kas çalışabileceğin, 3080'e göre %54 daha yüksek performans sunan, hayvani FPS değerlerini görebileceğin, yepis yeni RTX ve DLSS 3.0 teknolojisiyle oyunuma koysaydım ışık hızına çıkabileceğim donanıma sahip. Bu kasa gerçekten abartı oldu. Sen de benim kasamı evinde görmek istiyorsan açıklama kısmındaki topladığım kasaya tıkla ve 4080 sana ağır gelirse garibanlara özel 3060'lı bu işlemci ve anakartı taşıyan, tamamen fiyat performansa önem veren bir kasa topladım. Bu kasada da DLSS ve Ray Tracing kullanabilir ve oynadığın oyunlarda muazzam gerçekçi ışıklarla oluşan, manzaralara büyülenip DLSS yapay zekasıyla yüksek çözünürlükte yüksek FPS değerlerine sahip birçok oyunu oynayabilirsin. Ama benim oyunumu oyna. Her şey senin için. Kasalar açıklamada. Eve gitme vakti geldim. Artık oyunu bitirme zamanı. Gerçekten eklemek istediğim birçok farklı seçim ve gidiş yolu var. Ama 2 günde ancak Erzurum'daki camiyi yapabilirim. O yüzden daha küçük detayları halletmek için etrafa atmosfer sesleri ekledim. Ve Türkiye dünyanın %1'ini oluşturduğu için globale açılmam lazım. Weird. Road is empty. I think there is an event today. Evet, utanç verici. Oyuna spoiler olmasın diye söylemediğim 3 farklı son daha koydum. Ve oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için ana menü tasarlayıp butonları koydum. Bir günüm kaldı ve daha çok şey eklemem lazım. Gidiş yollarını easter egg, ev içinde şarj aleti, telefon için bulmacam, sıcak sulaması, kıyafet giyme ve işleme etkinliği, bilgisayara dinozor oyunun aynısı, arı sokağı parkur, daha çok model, sen daha model. Hayır. Başaramadım. Elimden geleni yaptım ama oyun bitmedi. Bitti ama bitmedi. Normalde 10 farklı sona sahip, derin hikayeli, beyin yakmalı büyük bir oyun tasarlayacaktım. Ama 30 günde elimde çok az seçimi olan daha kısa bir oyun var. Ve binlerce başaramadığım kod yığını. Sanırım oyun yapmak kolay değil. Hele seçim tabanı olanından. Ama yine de bu oyun 700 TL değil. Artık bedava oyun oynayabilirim. Oyunu Exe'ye dönüştürdükten sonra ikonuna fasulyemizi koydum. Normalde oyunu Steam'e koyacakken Gabe $100 istedi. O yüzden oyunu herkesin bedava indirebileceği bu sitede. Oyunumu oynamak istiyorsan videonun altına bak. Bu siteye gir ve indir. Merak etme, içinde virüs yok. Bir ayın sonunda sanırım oyun yapmayı öğrendim. Tek işi bu işe bulaşmak gerçekten aptallıktı. Ama elimizde yine de benim için güzel bir oyun var. Artık fasulyemiz sokaklarda rahatça dolaşabilecek. Kendimle gurur duyuyorum. Yok, tamam. Oyun için yorumunu bekliyorum. Size iyi oyunlar ve bana da sonsuz uyku zamanı. Artık oyun yapma reseptörlerimi kapatıyorum. Ama kim bilir, eğer beğenirsen belki büyük bir oyuna girişirim.